Kaderin darbesi ve bir sözün ağırlığı. Saat 23.40 sularında o hafif, ürpertici sürtünme ve ardından gelen derinden sarsıntı hissedildi. Birçok yolcu için bu belki büyük bir dalganın çarpması ya da geminin sıradan bir manevrasıydı. Ama Wallace, yıllarını denizlerde geçirmiş deneyimli bir müzisyen olarak bu titreşimin normal olmadığını, bir geminin kalbinden gelen bir inilti olduğunu anında hissetti. Sessizce yayını indirdi ve diğer müzisyenlerle göz göze geldi. Onların yüzlerinde de aynı endişe ve soru işaretleri vardı. Çok geçmeden motorlar durdu ve geminin üzerine tuhaf, uğursuz bir sessizlik çöktü. Kısa bir süre sonra gemi personelinden durumun ciddi olabileceği ancak paniğe gerek olmadığı yönünde talimatlar geldi. Kaptan Edward Smith'in talimatıyla Wallace ve orkestrasından yolcuları sakinleştirmek için ağ güvertesindeki büyük merdivenlerin yanında toplanmaları ve çalmaya başlamaları istendi. Wallace bir an duraksadı. Sonra deri kılıfına uzandı ve Maria'sının kemanını çıkardı. Parmakları soğuk ahşabın üzerinde onun sevgisinin sıcaklığını, nişan günlerinin hatırasını hissediyor gibiydi. Bu belki de onun son performansı olacaktı. Kalbi göğsünü delecek gibi atıyordu ama içini daha büyük bir sorumluluk duygusu kapladı. Etrafında toplanmaya başlayan yolcuların korku dolu gözlerini görüyordu. Yayını tellere koydu. İlk notalar, The Merry Widow operetinden bir vals olan, neşeli ama bir o kadar da hüzünlü, nostaljik bir havaya sahip bir melodiden döküldü. Müzik, geminin derinliklerinden gelen metalik gıcırtılar ve buharın kaçış çığlıkları arasında dehşete düşmüş insan ruhuna hitap eden bir sığınak gibi yükselmeye başladı. Başlangıçta müzik neredeyse geminin ölüm hırıltıları arasında kaybolacak gibiydi. Ancak Wallace'ın liderliğindeki o 8 adam sanki dünyanın en prestijli konser salonundaymış gibi bir profesyonellikle çalmaya devam ettikçe melodi kendine bir yol buldu. Peki Wallace Hartley'i o buzlu gecede kaçmak yerine ölüme çalmaya iten şey neydi? Cevap, o kemanda ve o kemanı ona veren kadının hikayesindeydi. Her şey okyanustan çok uzakta, Lancashire'ın isli bir kasabasında başlamıştı. Bir şapelde doğan ahenk. Lancashire'ın isli ama karakterli kasabası Colne, 1878 yazının sıcak günlerinden birinde Albion ve Elizabeth Hartley çiftine bir oğul hediye etti. Endüstriyel devrimin dumanı kasabanın üzerine çökerken, Hartley hanesinin duvarları arasında farklı bir atmosfer hüküm sürüyordu. Adını Wallace Henry Hartley koydular. Bu ev, babası Albion'un koro şefi olduğu yerel Bethel Bağımsız Metodist Şapeli'nin yankılanan ilahileriyle doluydu. Albion, disiplinli, inancı sağlam, müziği Tanrı'ya ulaşmanın en saf yolu olarak gören bir adamdı. Onun için her nota ilahi bir düzenin parçasıydı. Duvarlar sadece notalarla değil, aynı zamanda sarsılmaz bir inanç ve metodik bir çalışma ahlakıyla örülüydü. Küçük Wallace için müzik, nefes almak gibi doğal, su içmek gibi elzemdi. Daha konuşmayı yeni öğrenirken, pazar ayinlerinde babasının yönettiği koroda söylediği her ilahi, onun ruhunun en derin köşelerine işliyor, notalar onun için harflerden önce bir anlam ifade ediyordu. Wallace'ın çocukluğu, Colne'un Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında yaşıtlarıyla koşturarak ancak her zaman kulağa şapelden gelen müzikte olarak geçti. Annesi Elizabeth daha yumuşak, daha şefkatli bir mizaçtaydı. Oğlunun içindeki müzik ateşini ilk fark eden ve ona ilk kıvılcımı veren oydu. Evdeki eski piyanolarının başında geçirdikleri saatler Wallace'ın müzikal temellerini attı. Elizabeth, sabırla oğlunun minik parmaklarını tuşların üzerinde gezdirir, ona melodinin ruhunu, bir bestenin nasıl hissettirmesi gerektiğini öğretirdi. Müzik sadece notalardan ibaret değildir, Wallace derdi. O, kalbinin kağıda ve havaya dökülmüş halidir. Babası Albion ise ona müziğin matematiğini, disiplinini ve düzenini aşıladı. Her pazar şapeldeki koro provalarını en ön sıradan izlemeye giderdi. Babasının el hareketlerini, parmaklarının bir işaretiyle koskoca bir koronun sesini nasıl yükseltip alçalttığını, müziğe nasıl hükmettiğini hayranlıkla ve dikkatle seyrederdi. Babasının gözündeki o ateş, müziğin yarattığı o trans hali Wallace'ın zihnine kazındı. Müzik sadece bir hobi değil, bir yaşam biçimi, bir adanmışlık olabilirdi. 15'ine geldiğinde yeteneği artık piyanoya ve çocuksu sesine sığmıyordu. Babası onun eline bir keman tutuşturdu. Keman,
piyanodan daha kişisel, daha mahrem bir enstrümandı. Onu bedeninle bir bütün haline getirmen gerekiyordu. Wallace ilk kez yayı o pürüzlü tellere sürtüp boğuk, cızırtılı bir ses çıkardığında hayal kırıklığına uğradı. Ama babasının rehberliğinde yayın doğru açısını, parmakların doğru basıncını öğrendiğinde ve o tellerden ilk temiz saf melodiyi çıkardığında içinde tarifsiz bir heyecan uyandı. O an hayatının geri kalanını neyin şekillendireceğini anlamıştı. Keman onun için sadece bir enstrüman değil, ruhunun bir uzantısı, kelimelere dökemediği duygularının tercümanı haline geldi. Kolundaki sıradan hayat onun için büyük bir senfoninin sadece giriş notalarıydı. Akşamları odasının penceresinden dışarı bakıp tepelerin ardındaki ufku, bilmediği diyarları, limanlardan kalkan gemilerin düdük seslerini ve okyanusun hiç bitmeyen çağrısını hayal ediyordu. O çağrı, Chopin'in ilahilerinden bile daha güçlüydü. Bir çay bahçesinde aşkın ilk notası. Yıl 1907. Mevsim, yaprakların yeşilden sarıya, sarıdan hüzünlü bir kızıla döndüğü, havanın serin bir melankoli taşıdığı sonbahardı. Wallace, Cunard Line'a bağlı görkemli Lucania gemisinde aylarca süren bir seferin ardından yorgun ama ruhu doymuş bir halde karaya çıkmıştı. Dewsbury'de yaşayan eski bir müzisyen dostu, onu dinlenmesi ve kasabanın sakin atmosferinin tadını çıkarması için davet etmişti. Bir öğleden sonra dostu onu kasabanın en zarif çay bahçelerinden birine götürdü. Burası dantel örtülü masaları, gümüş çay takımları ve taze pişmiş kek kokularıyla huzur veren bir vahaydı. Wallace biraz çekingen bir tavırla etrafı gözlemliyordu. Gözleri kalabalığın içinde bir noktaya takılıp kaldı. Köşedeki bir masada tek başına oturan, elindeki kitabı dikkatle okuyan genç bir kadın. Kahverengi saçlarına vuran sonbahar güneşi adeta bir hale gibi yüzünü aydınlatıyordu. Yüzünde sakin, zeki ve derin bir ifade vardı. O an Wallace'ın zihnindeki tüm melodiler sustu, yerini tek bir meraklı notaya bıraktı. Dostunun, "Hadi ama Wallace, bir deniz kurdunun bir hanımefendiden çekinecek hali yok" diye cesaretlendirmesiyle derin bir nefes alıp masaya doğru yürüdü. Kibarca izin isteyip karşısındaki sandalyeye oturdu. Sohbet etmeye başladılar. Adı Maria Robinson'du. Bir fabrikatörün kızıydı ama ruhu endüstrinin gürültüsünden çok uzakta, sanatın ve edebiyatın sessiz limanlarında geziniyordu. Müzikten anlayan, resim ve edebiyata düşkün, hassas ruhlu bir kadındı. Wallace'ın anlattığı deniz yolculukları hikayeleri, New York'un göğe uzanan binaları, Karayiplerin turkuaz suları Maria'yı büyülüyordu. Ama Wallace ne zaman müzikten bahsetse işte o zaman gözleri farklı bir ışıkla parlıyor, sesi tutkuyla titriyordu. Maria ise bu vakur, yetenekli ve içten adamın müziğe olan aşkını dinlerken büyülenmiş gibiydi. O gün çaylar soğudu, pasta tabakları boş kaldı ama iki kalp birbirine ilk notalarını, ilk akorlarını fısıldadı. Konuştukça sadece ortak zevkleri olmadığını, hayata aynı pencereden baktıklarını fark ettiler. İkisi de güzelliğe, dürüstlüğe ve insanın içindeki o ilahi kıvılcıma inanıyordu. Ayrılık vakti geldiğinde Wallace'ın içinde daha önce hiç hissetmediği bir sıcaklık, limana dönen bir geminin huzuru vardı. Maria ise o çay bahçesinden ayrılırken Wallace'ın zihninde bıraktığı izin, okuduğu romanlardaki en romantik kahramanlardan bile daha derin olduğunu düşünüyordu. O gece Maria yatağında uzanmış, Wallace'ın sesinin tınısını, konuşurken müziğe olan tutkusunu anlatışını, gülerken gözlerinin kenarında beliren çizgileri hatırlıyordu. Aynı şekilde Wallace da gemideki dar kamerasında Maria'nın yüzünü, sakin gülümsemesini ve zeki bakışlarını hayal ediyordu. O gün ikisinin de haberi olmadan hayatlarının senfonisi için ana tema yazılmaya başlamıştı. Wallace'ın deniz seferleri, onları ayıran binlerce millik fiziksel mesafeler yaratsa da, mektuplar bu mesafeyi aşan görünmez sağlam bir köprü oldu. Her limandan gönderilen, Wallace'ın zarif ve eğik el yazısıyla yazılmış mektuplar, Maria'ya okyanus ötesinden ulaşan sevgi nameleriydi. Wallace sadece bir aşık değil, aynı zamanda yetenekli bir gözlemciydi. Ona New York'un görkemli binalarının gölgesinde kendini ne kadar küçük hissettiğini, güney denizlerinin nemli ve baharat kokulu rüzgarlarını, fırtınalı gecelerde devasa geminin beşik gibi sallanırken çıkardığı o ürkütücü ama bir o kadar da heybetli senfoniyi anlatıyordu.
Bir mektubunda şöyle yazmıştı. Sevgili Maria, bu gece okyanus öyle hırçın ki en usta bir kemancının elinden çıkmış en vahşi senfoni gibi. Dalgalar geminin gövdesine Beethoven'ın 5. senfonisinin kader motifleri gibi vuruyor. Ama sonra kameramın sessizliğinde gözlerimi kapatıyor ve aklıma senin çay bahçesindeki sakin gülüşün geliyor. O benim için en sakin liman, en huzurlu adagio. Seni düşünüyorum ve fırtına dini veriyor. Maria'nın mektupları ise Wallace için karaya ayak basmak, sıla özlemini dindiren bir ilaç gibiydi. Maria, Dewsbury'deki sessiz parkları, okuduğu yeni kitaplardan altını çizdiği satırları, Wallace'ın çaldığını hayal ettiği melodileri ve onu ne kadar özlediğini yazıyordu. "Wallace'ım" diye yazmıştı birinde. "Bugün parkta yürürken bir ağacın en yüksek dalında yan yana oturmuş ötüşen bir çift saka kuşu gördüm. Birbirlerine öyle bir ahenkle cevap veriyorlardı ki, sanki sadece ikisinin bildiği bir şarkıyı söylüyorlardı. İçimden işte biz de böyle olacağız dedim. Senin yanında, senin müziğinle, sessiz ve mutlu." Her kelime, her cümle, aşklarını besleyen bir nota işlevi görüyordu. Wallace bu mektupları defalarca okur, özenle katlar, gemideki kamerasında, yastığının altında özel bir kutuda saklardı. O mektuplar, fırtınalı gecelerde ve yalnız sabahlarda ona Maria'nın varlığını, sevgisinin gerçekliğini hatırlatan birer tılsımdı. Aşkları, okyanuslar ve kıtalar arasında, mürekkep ve kağıtla örülmüş kırılmaz bir senfoniye dönüşüyordu. Evet'in sesi ve bir kemanın sırrı, Wallace her izne döndüğünde buluşmaları daha da anlamlı, daha da derin hale geliyordu. Mektuplarda filizlenen aşkları yüz yüze geldiklerinde kök salıyordu. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkıyor, kırlarda piknik yapıyor, Leeds'te veya Manchester'da konserlere gidiyor, geleceğe dair hayaller kuruyorlardı. Wallace bir gün denizlerden emekli olup karada kendi orkestrasını yönetmek, Maria ise onun yanında, sanatla, kitaplarla ve huzurla dolu sakin bir hayat sürmek istiyordu. Aşkları, paylaştıkları ortak tutkular ve birbirlerinin ruhuna duydukları derin saygı üzerine inşa edilmişti. 1911 yılının ilkbaharında, doğanın kış uykusundan uyandığı, her yerin taze çiçek kokularıyla donatıldığı, havanın ılık bir meltemle insanı okşadığı bir gündü. Wallace ve Maria, Dewsbury yakınlarındaki yemyeşil bir parkta el ele yürüyüşe çıkmışlardı. Kuş cıvıltıları, ağaçların hışırtısı onlar için özel olarak çalınan bir doğa senfonisi gibiydi. Bir göletin kenarına geldiklerinde Wallace aniden durdu ve Maria'nın elini nazikçe tuttu. Gözlerinin içine o ana kadar biriktirdiği tüm sevgi ve kararlılıkla baktı. "Maria," dedi. Sesi heyecandan hafifçe titriyordu ama kelimeleri net ve kesindi. "Seni ilk gördüğüm o sonbahar gününde hayatımın bestesinin eksik olan ana melodisini bulduğumu anlamıştım. Her seferimde denizlere açılırken kalbimin pusulası hep seni gösterdi. Sen benim ilhamım, en sakin limanım, en huzurlu adagio. Seninle senfonisi asla bitmeyen, her günü yeni bir keşif olan bir ömür geçirmek istiyorum. Maria Robinson, benimle evlenir misin?" Maria'nın yeşil gözleri sevinç ve şaşkınlık gözyaşlarıyla doldu. Kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Bu anı o kadar çok hayal etmişti ki gerçeği rüyasından bile güzeldi. "Evet Wallace, evet, binlerce kez evet. Seninle her yere, her fırtınaya, her limana gelirim," diye fısıldadı, sesi duygudan boğuklaşarak. O an zaman durdu, dünya sustu ve geriye sadece birbirine kenetlenen iki ruhun mutluluk dolu sessizliği kaldı. Nişanı kutlamak ve bu bağı somutlaştırmak için Maria, Wallace'a çok özel, çok kişisel bir hediye vermek istedi. Ona, büyük babasından kalma, Almanya'da özel olarak yapılmış sıcak tonlarda kıymetli gül ağacından yapılma bir keman hediye etti. Keman, yılların getirdiği tecrübeyle olgunlaşmış, adeta kendi ruhuna sahip bir enstrümandı. Kahverengi, aşınmış deri kılıfı bile hikayeler anlatıyordu. Bu keman onun için sadece bir enstrüman değil, ailesinin bir hatırası, en değerli eşyalarından biriydi. Wallace'a verirken, "Bu büyük babamın kemanıydı," dedi. O da ruhunu müziğe adamış bir adamdı. "Şimdi bu ruhu sana emanet ediyorum. Bunu sana müziğinle bir olman, onunla bizi bir etmen için veriyorum." Ardından kılıfı açtı ve iç kapağına titreyen eliyle gümüş bir plaketin üzerine zarif harflerle şu notu kazıttırdı: "Nişanımızı kutlamak için Wallace'a, Maria'dan."
Wallace, bu paha biçilmez hediyeyi ve üzerindeki notu görünce gözleri yaşardı. Bu sadece bir keman değil, Maria'nın ona olan sınırsız güveni, derin sevgisi ve birlikte kuracakları geleceğe dair somut bir vaatti. Kemanı dikkatle kılıfından çıkardı, cilalı ahşabını okşadı ve göğsüne bastırdı. "Bunu asla ama asla yanımdan ayırmayacağım," diye fısıldadı Maria'nın kulağına. "Sana olan aşkımın bir nişanesi olarak her çaldığım nota seni, bizi, sevgimizi anlatsın. Bu keman artık senin sesin, kalbinin atışı olacak." O andan itibaren o özel keman onun en kıymetli varlığı, ruhunun bir parçası oldu. Batmaz bir rüya, içe işleyen bir endişe ve son yolculuk. 1912'nin başlarında Wallace'ın kariyerinde bir müzisyenin hayal bile edemeyeceği bir fırsat kapısını çaldı. Dünyanın en prestijli denizcilik şirketlerinden White Star Line, o güne kadar inşa edilmiş en büyük, en hızlı ve en lüks gemi olan RMS Titanic'in açılış seferi için onu 1. sınıf orkestrasının şefi olarak seçmişti. Bu teklif, müzik dünyasında bir zirve, bir onurdu. Wallace bu haberi aldığında yerinde duramadı. Büyük bir gurur ve dinmeyen bir heyecanla Maria'ya koştu. Ona geminin akıl almaz ihtişamından bahsetti. Devasa büyük merdivenleri, Versailles Sarayı'ndan esinlenilmiş salonları, Türk hamamları, yüzme havuzu ve dünyanın en zengin, en güçlü insanlarının bu ilk seferde yolcu olacağı. "Bu, bizim için her şeyi değiştirecek Maria," dedi coşkuyla, gözleri parlayarak. "Bu seferden sonra alacağım ücretle artık denizlere veda edebilirim. Döndüğümde iyi bir birikimimiz olacak. Colne'da küçük, bahçeli bir ev alırız. Ben öğrencilerime ders veririm. Belki yerel bir orkestra kurarım. Evleniriz, hayatımıza başlarız. Bu son uzun yolculuğum olacak, söz veriyorum." Ancak Wallace'ın bu coşkusu Maria'nın yüreğine anlam veremediği ağır soğuk bir sıkıntı olarak çöktü. Gemiye verilen isim Titanic ve onun batmaz olarak lanse edilmesi içinde tarifsiz bir ürpertiye neden oluyordu. Bu doğaya, Tanrı'ya ve kaderin kendisine karşı işlenmiş küstahça bir kibir gibi geliyordu ona. Rüyalarında soğuk, karanlık sular, buz parçaları ve kopuk müzik sesleri görüyordu. Bir gece, uykusundan, Wallace'ın suyun altından boğuk bir sesle kendisine seslendiği bir kabusla kan ter içinde uyandı. Bu endişelerini Wallace'a açmaya çalıştı. "Wallace, bu batmaz lafı. Kulağa yanlış geliyor. İnsanın kendi eserine bu kadar kibirle yaklaşması uğursuzluk getirmez mi?" diye sordu bir akşam. Ama Wallace, onun endişelerini sevgi dolu bir gülümsemeyle geçiştirdi. "Ah, benim hassas ruhlu sevgilim," dedi yanağını okşayarak. "Bu sadece bir reklam sloganı. Geminin mühendisliği bir harika. Mümkün olan en güvenli gemi. Korkulacak hiçbir şey yok." Wallace'ın gözlerindeki saf heyecanı, kariyeri için bu fırsatın ne anlama geldiğini ve onların ortak geleceği için sağlayacağı güvenliği görünce, Maria bu içgüdüsel korkularını bastırmaya çalıştı. Onu tebrik etti, onunla ne kadar gurur duyduğunu söyledi. "Sadece çok dikkatli ol," diye tembihledi. "Ve bana söz verdiğin gibi en kısa sürede dön. Sensiz bir yaz daha geçirmek istemiyorum." Ayrılık vakti 10 Nisan 1912'de Southampton rıhtımında geldi. Hava güneşli ama serindi. Rıhtım, sevdiklerini uğurlayan insanlarla, hamalların bağırışlarıyla ve gemiye yüklenen son sandıkların gürültüsüyle doluydu. Bu mahşeri kalabalığın içinde onlar kendi sessiz dünyalarındaydılar. Birbirlerine son kez sıkı sıkı sarıldılar. Maria hüzünlü bir tebessümle, "Beni de yanında götürdüğünü unutma," diyerek Wallace'ın elindeki keman kılıfına dokundu. "O keman benim kalbim. Sana her zaman yakın olacağım." Wallace, onun alnına, sonra da gözyaşlarıyla ıslanmış yanağına nazikçe birer öpücük kondurdu. "Korkma sevgilim," diye fısıldadı. "Bu batmaz Titanic. Sadece bir haftalık bir yolculuk. New York'a vardığımda sana hemen telgraf çekerim. Sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum." Bu sözler Maria için tutunabileceği bir umut ışığı oldu ama kalbindeki o soğuk küçük ürperti bir an bile onu terk etmedi. Geminin devasa bacalarından dumanlar yükseliyor, kalkış düdükleri kulakları sağır edercesine ötüyordu. Maria rıhtımda, beyaz bir mendil sallayarak, gözleri buğulu bir şekilde, sevdiği adamı ve onunla birlikte kendi kalbinin en değerli parçasını da taşıyan o devasa çelik rüyanın yavaşça uzaklaşışını izledi. İçinden sessiz bir dua mırıldandı. "Tanrım, onu bana sağ salim geri getir." Titanic,
Okyanusun mavi derinliklerine doğru bir kuğu gibi süzülerek ilerlerken Wallace görevine büyük bir tutkuyla bağlıydı. Geminin lüksü gerçekten de hayallerin ötesindeydi. Birinci sınıfın meşe panelli, altın varaklı büyük merdivenleri, paha biçilmez halılarla kaplı koridorları, à la carte restoranının kristal avizeleri, hepsi bir çağın son, kibirli ve görkemli gösterisi gibiydi. Wallace ve 7 kişilik orkestrası, gemi için 2 ayrı müzik grubu birleştirilmişti, bu yüzden sarayın atan kalbiydi. Akşam yemeği konserlerinde, pazar ayinlerinde, öğleden sonra çay saatlerinde performans sergiliyorlardı. Wallace, Maria'nın hediyesi olan o özel kemanıyla çaldığı her parça, onun için sadece bir müzik performansı değil, okyanusun ötesindeki sevgilisine gönderdiği sessiz bir aşk mektubuydu. Bir valsin kıvrak notalarında onunla dans ettiğini, hüzünlü bir adagio'da ona olan özlemini, neşeli bir ragtime'da ise kavuşacakları günün heyecanını hayal ediyordu. Yolcular onun virtüözlüğüne, müziğine kattığı o derin duyguya hayran kalıyor, çaldığı melodilerle neşeleniyor, hüzünleniyor veya aşık oluyorlardı. 10 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar gemideki hayat kusursuz bir rutin içinde aktı. Hava açıktı, deniz sakindi. Ancak 14 Nisan pazar gününe gelindiğinde hava keskin bir şekilde soğumuştu. O gece gökyüzü yıldızlarla doluydu ama ay yoktu. Bu da okyanusu zifiri karanlık bir çarşafa çeviriyordu. Geminin telsiz odasına gün boyunca diğer gemilerden defalarca buzul uyarıları gelmişti. Ama Titanic, batmaz olmanın verdiği o kör güvenle neredeyse tam hızla kaderine doğru ilerlemeye devam ediyordu. Wallace ve orkestrası o gece 1. sınıf salonunda yine en popüler parçalardan oluşan bir repertuvar sunuyordu. Offenbach ve Strauss'tan neşeli melodiler, yolcuların kahkahalarına ve şampanya kadehlerinin şıngırtısına karışıyordu. Hiç kimse sadece birkaç saat sonra o neşeli kahkahaların yerini ölüm çığlıklarının alacağını, kaderlerinin Kuzey Atlantik'in buz gibi sularında yüzen devasa, sessiz bir dağa çarpacağını aklının ucundan bile geçirmiyordu. Son, senfoni ve yüceliş. Başlangıçta müzik neredeyse geminin ölüm hırıltıları arasında kaybolacak gibiydi. Ancak Wallace'ın liderliğindeki o 8 adam, sanki dünyanın en prestijli konser salonundaymış gibi bir profesyonellikle çalmaya devam ettikçe, melodi kendine bir yol buldu. Yavaş yavaş, en şık gece kıyafetleri içindeki centilmenler ve pırlantalarıyla ışıldayan hanımlar, can yeleklerini giymiş halde merdivenlerin başında toplanmaya, hayretle bu küçük müzisyen grubuna bakmaya başladı. Yüzlerindeki şaşkınlık ve panik, müziğin tanıdık ritmine yenik düşüyor, yerini sakin, hüzünlü bir kabullenişe bırakıyordu. Annelerinin eteklerine sarılmış korku dolu çocuklar bile bu tuhaf ve dokunaklı konseri dinleyerek bir anlığına sakinleşiyordu. Müzik, görünmez bir kalkan gibi etrafı saran kaosun ve ölümün soğuk nefesinden bir sığınak yaratıyordu. Ancak zaman ilerledikçe durumun vahameti acı bir şekilde su yüzüne çıktı. Gemi, burnunu belirgin bir şekilde suya gömmeye başlamıştı. Güvertede filikaların indirilmesi sırasında bir kargaşa yaşanıyordu. Yetersiz sayıdaki filikalar, kadınlar ve çocuklar önce kuralının kimi zaman bir centilmenlik gösterisine, kimi zaman ise trajik bir kaosa dönüştüğü bir dramla indiriliyordu. Artık geminin batmakta olduğu herkes tarafından acı bir gerçek olarak anlaşılmıştı. İşte bu noktada orkestranın müziği, bir sakinleştirici olmaktan çıkıp bir metanet manifestosu, bir veda çığlığı haline geldi. Tanıkların daha sonra anlatacağına göre orkestra bir karar anı yaşadı. Kapalı ve nispeten korunaklı holü terk edip, güvertesinin rüzgarlı ve soğuk açık kısmına, filikaların indirildiği yere taşındılar. Bu, inanılmaz bir fedakarlık ve insanlık dersiydi. Artık sadece yolcuları sakinleştirmek için değil, onlarla birlikte kaderi paylaşmak için oradaydılar. Dondurucu Atlantik rüzgarı nefeslerini buharlaştırıyor, notalarını uzağa taşıyor, çıplak parmaklarını uyuşturuyor, enstrümanların akortlarını bozuyordu. Ama onlar birbirlerine kenetlenmiş bir halde çalmaya devam ettiler. Repertuvarları o anın ruhuna uygun olarak daha ağır, daha ruhani tonlara kaydı. Neşeli ragtime'lar ve kıvrak valslar yerini insan ruhunun derinliklerine seslenen ilahilere ve ağır parçalara bıraktı. Wallace'ın zihninde Maria'nın yüzü,
onunla geçirdiği o mutlu anlar, nişanlandıkları o bahar günü, birlikte kuracakları yuvanın hayali bir film şeridi gibi canlandı. Hepsi bu soğuk, karanlık ve acımasız gecede eriyip gidiyordu. Bir an kemanını bırakıp son bir umutla kurtulma şansını suya atlayan bir tahta parçasını denemeyi düşündü. Ama sonra gözü elindeki kemana takıldı. Maria'nın ona emanet ettiği o kemana, onların aşkının sembolüne. Hayır, yapamazdı. Onun bu eylemi sadece bir işi yerine getirmek değil, aynı zamanda insan ruhunun, onurunun fiziksel yıkım karşısındaki mutlak zaferini ilan etmekti. Bu, onun son senfonisiydi. Gemi giderek daha dik bir açıyla batarken, güverte neredeyse dikey bir duvara dönüşmüştü. İnsanlar, sandalyeler, tabaklar, piyanolar korkunç bir gürültüyle denize dökülüyordu. Ve bu cehennemi manzaranın ortasında o 8 adam enstrümanlarına sarılmış, adeta ölümle alay edercesine birbirlerinden güç alarak müzik yapıyordu. Son anlar yaklaştığında hayatta kalan birçok tanığın ifadesine göre Wallace son bir karar verdi. Yıllar önce bir arkadaşına söylediği o sözü hatırladı. Eğer bir gün batmakta olan bir geminin kaptan köşkünde olursam, çalacağım ilahi "Nearer my God to thee", yakın Tanrım sana olur. Yayını son bir kez kaldırdı ve babasının şapelinde defalarca çaldığı o dokunaklı, hüzünlü ama umut dolu ezgiyi başlattı. Yakın Tanrım sana, yakın sana, haçın olsa da yolum taşısam da yine de şarkım bu olur. Yakın Tanrım sana. Diğer müzisyenler de titreyen nefesleri ve donmuş parmaklarıyla tereddütsüz ona eşlik etti. Bu bir teslimiyet değil, bir yücelişti. Bir veda duası, bir kahramanlık marşıydı. İnsan ruhunun en karanlık anda bile güzellik yaratma gücünün son, saf çığlığıydı. Buz gibi su artık ayaklarına ulaşmıştı. Çaldıkları platform giderek dikleşiyordu. Bazıları su onları yutana kadar çalmaya devam ettiklerini söyledi. Wallace'ın son düşüncesi, Maria'ya ve onunla yaşayamadığı o güzel hayata dair oldu. Saat 02:20 sularında, insan yapımı o devasa kibir abidesi Titanic, ikiye ayrılarak korkunç bir gürültüyle okyanusun karanlık buzlu mezarlığına gömüldü. Müzik aniden kesildi ve yerini 1500'den fazla insanın dondurucu sularda can verdiği, önce tarifsiz bir sessizliğe, ardından da geceyi yaran ince, umutsuz çığlıklara bıraktı. Sessizlik, çığlıklar ve bir kalbin parçalanışı. Maria, Dewsbury'deki sakin evlerinde Wallace'ın dönüşünü iple çekiyordu. Her gün posta kutusunu kontrol ediyor, onun New York'tan yazacağı telgrafı veya mektubu hayal ediyor. Düğünleri için seçtiği dantelleri, kuracakları evin planlarını düşünüyordu. Ancak 15 Nisan sabahı gazete satan çocuğun sokakta haykırdığı o korkunç haberlerle dünyası başına yıkıldı. "Ekstra! Ekstra!" Titanic buzdağına çarptı. Büyük gemi battı. İnkar, ilk ve en doğal tepkisiydi. "Hayır, olamaz, bu imkansız, batmazdı o, bir hata olmalı," diye fısıldadı kendi kendine. Ama saatler ilerledikçe ajanslardan gelen yeni haberler, gazetelerdeki dehşet verici manşetler ve detaylar inkarın yerini deli edici bir endişeye bıraktı. Sonra umuda sarıldı, bir can simidi gibi. Belki Wallace bir filikaya binmeyi başarmıştı. O güçlüydü, zekiydi, bir yolunu bulmuş olmalıydı. Günlerce White Star Line ofislerinin önünde bekleyen kalabalığa karıştı. Kurtulanların listelerinin asıldığı panoların önünde saatlerce bekledi. Her yeni listede titreyen parmaklarıyla isimleri takip etti. Her seferinde kalbi göğsünde bir kuş gibi çırpınarak onun adını aradı. Ama Wallace Hartley ismi o listelerde hiç belirmedi. Gazeteler, geminin son anlarında güvertede kalarak yolcuları sakinleştirmek için müzik çalan kahraman bir orkestradan bahsetmeye başladığında, Maria bunun Wallace ve ekibi olduğunu biliyordu. Bu bilgi, yüreğini aynı anda ikiye bölen bir bıçak gibiydi. Bir yanda, sevdiği adamın bu inanılmaz cesaretiyle duyduğu tarifsiz bir gurur vardı. Bu, onun tanıdığı Wallace'tı. Görevine sadık, onurlu ve başkalarını düşünen adam. Ama diğer yanda, bu kahramanlığın onu sonsuza dek kaybettiği anlamına geldiğini söyleyen acı bir gerçek vardı. Nihayet resmi açıklama geldi. Wallace Henry Hartley'in ismi, kayıp ya da ölü olarak teyit edilenler listesindeydi. Birkaç hafta sonra Kanada'dan kalkan Mackay Bennett adlı ceset toplama gemisinin onun cansız bedenini üzerinde can yeleğiyle birlikte bulduğu haberi ulaştı. Maria için hayat o an durdu. Anlamını, rengini, ışığını ve müziğini yitirdi. En kötüsü ise
Wallace'ın cesedi bulunduğunda ona aşklarının bir nişanesi olarak hediye ettiği, asla yanımdan ayırmayacağım dediği o özel keman yanında değildi. Okyanusun dipsiz karanlığında onunla birlikte kaybolup gitmişti. Bu Maria için onların aşkının da fiziksel dünyadan silinip gittiği, son somut bağlarının da koptuğu anlamına geliyordu. Maria yıkılmıştı. Odasına kapandı. Günlerce kimseyle konuşmadı, derin ve sessiz bir yasa büründü. Wallace'ın mektuplarını tekrar tekrar okudu, onun kokusu sinmiş eşyalarına sarıldı, onunla geçirdiği o kısacık ama bir ömre bedel anıları, son vedalarını, söz veriyorum, her şey çok güzel olacak diyen sesini, gözlerindeki ışığı hayal etti. Onların aşkı bir gecede trajik bir efsanenin parçası olmuştu. Ama Maria için bu sadece derin, kişisel ve asla iyileşmeyecek bir acıydı. Bazen geceleri rüzgarın uğultusunda onun kemanından çıkan son notaları "Nearer My God to Thee" ilahisini duyduğunu hayal ediyor ve bu sözlerin aslında sadece Tanrı'ya değil kendisine de bir sesleniş olduğunu düşünüyordu. Yakın, sevgilim sana. Bir efsanenin doğuşu ve derinliklerden gelen name. Wallace Hartley'in naaşı özenle muhafaza edilerek Mackay Bennett gemisiyle İngiltere'ye getirildi. Onun için doğduğu kasaba Colne'da düzenlenen cenaze töreni bir kahramana yakışır şekilde tarihe geçen bir olaydı. 18 Mayıs 1912'de o küçük tekstil kasabası tarihinde hiç görmediği bir kalabalığa sahne oldu. Yerel gazetelere göre 40 binden fazla insan İngiltere'nin dört bir yanından gelerek sokaklara dökülmüş bu cesur müzisyene son görevlerini yapmak için toplanmıştı. Cenaze alayında en az 9 farklı bando, hüzünlü marşlar ve ilahiler çalıyordu. Atların çektiği cenaze arabası, başı önde, gözleri yaşlı 10 binlerce insanın saygı duruşu arasında yavaşça ilerledi. Wallace'ın fedakarlığı ve son anlarındaki inanılmaz metaneti çoktan bir efsaneye dönüşmüştü. Gazeteler onu centilmenlik ve metanetin son örneği olarak yazıyor. "Nearer My God to Thee" ilahisini çalarak ölüme gittiği hikayesi ulusal bir mit haline geliyordu. İngiliz halkı bu büyük ulusal trajedinin içinde bir kahraman aramıştı ve Wallace bu kahramanlığı son nefesine kadar yaşayarak onlara vermişti. Mezar taşına bir keman oyması ve "Nearer My God to Thee" ilahisinin açılış notaları işlendi. Bu halkın hafızasında onunla özdeşleşen son görüntüyü sonsuza dek taşa kazımak demekti. Maria Robinson bu mahşeri kalabalığın içinde miydi? Yoksa kendi özel acısını evinin sessizliğinde mi yaşıyordu? Tam olarak bilinmez. Belki de Colne'a gelmiş ama kalabalığa karışmadan, uzaktan sevdiği adamın son yolculuğunu, bir efsaneye dönüşünü izlemişti. Wallace'ın Colne'daki mezarı hayatının geri kalanında onun için bir hac yeri oldu. Her ziyaretinde yazılmamış senfonilerini, yaşayamadıkları hayallerini, sesini bir daha asla duyamayacağı o adamı düşündü. Dünyanın gözünde o bir kahramandı ama Maria için sadece Wallace'tı. Nişanlısı, hayat arkadaşı olacak adam. Ve o artık yoktu. Yıllar mevsimler yılları kovaladı. Maria Robinson hiç evlenmedi. Wallace'a olan aşkı ömrünün sonuna kadar kalbinde taşıdığı kutsal bir yara, aynı zamanda en kıymetli hazinesi oldu. Hayatını sessizce, onurla, onun anısını yaşatarak geçirdi. 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesi Avrupa'nın üzerine çökerken, hatıraları ve hiç dinmeyen hüznüyle dolu bir hayatın ardından gözlerini hayata yumdu. Belki de son anlarında 27 yıl sonra nihayet Wallace'la tekrar buluşmanın, onun kemanının sesini bu kez cennette duymanın hayalini kuruyordu. Titanic'in enkazı 1985'te Robert Ballard ve ekibi tarafından okyanusun 3800 metre derinliğinde bulunduğunda dünya nefesini tuttu. Ancak Wallace'ın Maria'dan hediye kemanına dair hiçbir iz yoktu. O sadece bir efsane, romantik bir hikayenin kayıp bir detayı olarak kalmıştı. Ta ki 2006 yılına kadar. İngiltere'de sıradan bir evin tavan arasında unutulmuş, tozlu bir deri sandığın içinde eski bir keman kılıfı bulundu. Kılıfın içindeki keman, tuzlu suyun ve zamanın acımasızlığının izlerini taşıyordu. Ahşabı çatlamış, telleri paslanmıştı. Ancak üzerinde hikayeyi değiştirecek bir detay vardı. Kemanın kuyruk kısmına takılmış, üzeri kararmış gümüş bir plaket. Plaketin üzerinde zarifçe kazınmış harfler okunuyordu. Nişanımızı kutlamak için Wallace'a, Maria'dan.
Kemanın Wallace'ın bedenine bağlı bir çantanın içinde bulunduğu ve kurtarma operasyonu sonrası Maria'ya teslim edildiği, onun da bu acı hatırayı ömrü boyunca sakladığı ve ölümünden sonra bir şekilde el değiştirerek o tavan arasına ulaştığı anlaşıldı. Bu küçük plaket, okyanusun derinliklerinde ve zamanda geçirdiği onca yıla rağmen bir aşk hikayesinin sessiz ve sadık tanığı olarak varlığını sürdürmüştü. Uzun ve titiz bir bilimsel incelemenin ardından kemanın gerçekliği kanıtlandı. 2013 yılında bir müzayedede 1,1 milyon sterlin gibi rekor bir fiyata satılarak tarihin en değerli Titanic hatıralarından biri haline geldi. Ancak onun gerçek değeri paha biçilmezdi. Bu keman sadece bir enstrüman değil, bir cesaretin, bir fedakarlığın, bir vefanın ve asla batmayan bir aşkın sembolü olarak Wallace ve Maria'nın trajik bir şekilde yarım kalmış, yazılmamış senfonisini, son namesini sonsuza dek anlatmaya devam edecekti.